Bir zamanlar uzak ve soğuk bir diyarda Karlar Kraliçesi adında güçlü ve güzel bir hükümdar yaşardı. Karlar Kraliçesi beyaz ve mavi elbiseler içinde başında parıldayan buzdan bir taç ile hüküm sürerdi. Krallığı yılın her zamanı karlarla kaplıydı ve gökyüzünden kar taneleri hiç eksik olmazdı. Kraliçenin büyüleri bu diyarı diğer tüm krallıklardan ayırırdı. Krallığın merkezinde kristal bir saray yükselirdi. Bu sarayın her köşesi, her duvarı ve her sütunu buzdan yapılmıştı ve güneş ışığı altında birer mücevher gibi parıldardı. Sarayın içinde her oda ve salon birbirinden daha ihtişamlıydı. Kristal avizeler, mermer zeminler ve parıltılı duvar süslemeleri sarayın içindeki güzelliği tamamlıyordu. Bir köyde küçük ve neşeli bir kız olan Gerda, en yakın arkadaşı Kai ile birlikte mutlu bir hayat sürerdi. Kai, kışın gelmesiyle karlarla oynamayı ve kar tanelerinin benzersiz desenlerini incelemeyi severdi. İki arkadaş, kış mevsiminde karla kaplı tarlalarda koşar, kardan adam yapar ve birlikte şarkılar söylerlerdi. Gerda ve Kai birbirlerine çok bağlıydılar ve bu bağ onları her zaman bir arada tutardı. Ancak bir gün Karlar Kraliçesi'nin bir büyüsüyle Kai'nin kalbine ve gözlerine sihirli bir ayna parçası saplandı. Bu ayna parçası kötü bir cin tarafından yapılmıştı ve insanların kalplerine ve gözlerine saplandığında dünyayı sadece çirkin ve kötü bir yer olarak görmelerine neden olurdu. Kai, bu büyünün etkisiyle soğuk ve duygusuz birine dönüştü. Artık hiçbir şey ona mutluluk vermiyor ve her şey ona tatsız görünüyordu. Gözleri en güzel çiçekleri bile çirkin buluyor, kalbi ise sevgiyi hissetmiyordu. Bir gece Karlar Kraliçesi sihirli kızağını sürerek köye geldi ve Kai'yi alıp götürdü. Kai, kraliçenin büyüsüne kapılarak onun peşinden gitmişti. Gerda, Kai'nin kaybolduğunu fark ettiğinde büyük bir üzüntüye kapıldı ve onu bulmaya karar verdi. Onu bulmak için uzun ve zorlu bir yolculuğa çıkacaktı. Gerda Kai'yi bulmak için yola çıktığında karşısına birçok zorluk çıktı. Ormanlarda yürüdü, nehirleri aştı ve soğuk rüzgarlarla mücadele etti. Yolculuğu sırasında ona yardım eden çeşitli dostlar edindi. Bir orman cadısı, Gerda'ya yol göstermesi için bir ren geyiği verdi ve onu kuzeye, Karlar Kraliçesi'nin krallığına doğru yönlendirdi. Orman cadısı, Gerda'nın cesaretini ve sevgisini takdir etmişti ve ona elinden gelen yardımı yapmayı teklif etti. Yolculuğunun bir noktasında Gerda bir nehir kıyısına ulaştı. Burada ona yardımcı olacak olan nehir tanrıçası ile karşılaştı. Nehir tanrıçası Gerda'ya Kai'yi bulması için nehrin akıntısına güvenmesini söyledi. Gerda, tanrıçanın öğüdünü dinleyerek nehir boyunca ilerledi. Nehir onu kuzeye doğru taşırken Gerda'nın kalbi Kai'yi bulma umuduyla doluydu. Gerda, yolculuğunda cesareti ve sevgisiyle birçok engeli aştı. Soğuk rüzgarlar ve kar fırtınaları onu durduramadı. Kalbindeki sevgi ve Kai'yi bulma kararlılığı onu ileriye taşıdı. Gerda, yolculuğunda birçok hayvan ve insanla karşılaştı ve onlardan yardım aldı. Her biri Gerda'nın içindeki sevgiye hayran kalmıştı ve ona yardım etmeyi görev bilmişlerdi. Sonunda Gerda, Karlar Kraliçesi'nin sarayına ulaştı. Buzdan yapılmış bu muhteşem yapı Gerda'yı hem büyüledi hem de ürküttü. Sarayın içinde Karlar Kraliçesi'nin tahtında oturduğunu gördü. Kai, sarayın bir köşesinde buz gibi soğuk ve duygusuz bir halde duruyordu. Kalbine saplanan ayna parçası onu tamamen değiştirmişti. Gerda, Kai'ye doğru koştu ve onu sarstı. Ancak Kai hiçbir tepki vermedi. Gerda, gözyaşları içinde Kai'nin kalbine dokundu ve sevgi dolu sözlerle ona seslendi. Gerda'nın gözyaşları Kai'nin kalbine düştüğünde sihirli ayna parçası eridi ve Kai eski haline döndü. Kai'nin kalbi yeniden ısındı ve Gerda'nın sevgisiyle doldu. Kai yeniden sevgi ve neşeyle dolarken Karlar Kraliçesi onları izliyordu. Gerda'nın saf ve güçlü sevgisi Karlar Kraliçesini de derinden etkiledi. Onun buz gibi kalbi
Gerda'nın sevgisi karşısında yumuşadı. Kraliçe büyülerini geri aldı ve Kai ile Gerda'yı serbest bıraktı. Kai ve Gerda köylerine geri döndüler ve hayatlarına kaldıkları yerden devam ettiler. Karlar Kraliçesi ise krallığının karla kaplı diyarında huzur içinde yaşamaya devam etti. Ancak artık kalbi eskisi kadar soğuk değildi. Sevginin gücünü ve Gerda'nın cesaretini asla unutmadı.